Halloween, yani Cadılar Bayramı, dünya üzerinde pek çok ülkenin kutladığı, renkli, eğlenceli ve bir o kadar korkutucu bir bayram. Bizde de son zamanlarda birbirinden ilginç kostümlerle kutlanıyor. Halloween nedir? Cadılar Bayramı'nın hikayesi. Yurt dışında yaşamıyorsan, mahallende görmen pek mümkün değil. Cadılar Bayramı kutlamalarını genellikle filmlerden hatırlıyoruz. Mesela bal kabağı oyduklarını, çocukların korkutucu kostümler giyip kapı kapı dolaşıp şeker topladıklarını görmüşsündür. Cadılar Bayramı'nın ilk olarak ne zaman kutlandığı bilinmese de Amerika'da 1800'lü yıllarda göçmenler aracılığıyla geldiği söyleniyor. Ama net olarak kabul edilen şey, Cadılar Bayramı'nın kökeninin Antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'ne dayandığı. Samhain Festivali, yazın son günü olduğundan pagan takviminin en önemli günlerinden biridir. Yani kışın gelişini ve mevsimlerin değişmesinin başlangıcı sayılıyor. Eski İrlandaca Sem yaz ve Fuin son anlamına gelir. Yani son yaz. Uzun kış gecelerinin başlayacağı o gün, güneşi temsilen ateşler ve mumlar yakılırdı. Yaz sonu Keltler için evliliklerin yapıldığı, ölülerin kutsandığı önemli bir gündü. Bugün de ölen eş dost hatırlanır, ruhlarının o gün ziyarete geleceği inanılırdı. Bu nedenle Keltler ölüler için mükemmel sofralar hazırlardı. Bir yandan da kötü ruhları hazırladıkları yemeklerle mutlu etmek isterlerdi. Çünkü kötü ruhların gelip yaşadıkları evlerine ve mahallelerine musallat olacaklarına inanırlardı. Eğer ruhlar mutlu olursa yaşayanlar dünyada iyi bir hayat sürerdi. Kötü ruhları kendilerinden uzak tutmanın bir yolunun da kendilerini kamufle etmekten geçtiğine inanıyorlardı. Bu nedenle tanınmamak için çeşitli maskeler takar ve kıyafetler giyerlerdi. Hatta kötü ruhlar evlerine gelmesin diye de evlerine sanki başka bir ruh tarafından işgal edilmiş süsü verirlerdi. Bu süslemeleri de bal kabaklarına oyarak yapıyorlardı. İrlanda ve İskoçya'da ise turpların içi oyuluyordu. Oydukları bal kabaklarına da Jack-o'-lantern adını verdiler. Peki neden? Bu isim aslında çok cimri Jack adında bir İrlandalı'dan geliyor. Bu Jack çok cimri ve düzenbaz biri. Hatta şeytanı bile kandırmış. Bu yüzden şeytan onu sonsuza kadar dünyada gezmekle lanetlemiş. Jack elinde bir fenerle gezerek insanları hep doğru yoldan saptırmış. İşte Cadılar Bayramı'nda giyilen korkunç kıyafetlerin ve bal kabağının geliş noktası Jack'e dayanıyor. Romalılar Britanya'yı işgal ettiğinde ise kendi hasat bayramı olan Pomona'yı ve Ölüler Bayramı olarak kutladıkları Ferelia'yı Samhain'le birleştirdiler. Ve bu gelenek Hristiyanlığa kadar böyle gitti. Ama sonunda Samhain'in de bir şekilde önüne geçmek istediler. Azizler Günü'nün tarihini 13 Mayıs'tan 1 Kasım'a çekti. Azizler Günü'nün arifesi 31 Ekim yani All Hallows Eve'de kutsal kabul edildi. Orta Çağ'ın sonuna doğru bu iki bayram birleşip Halloween adını aldı. Yıllar geçtikçe kutlamalardaki korku teması yerini eğlenceye bıraktı. Hatta Halloween, dünyada çocukların daha yaygın biçimde kullandığı bir bayram haline geldi. Bu bayramda çocuklar kapı kapı gezip ev sahibine şaka mı, şeker mi diye sorarlar. Ev sahibi bu soruyu şaka diye yanıtlarsa çocuklar ev sahibine çeşitli şakalar yapar. Aslında bu geleneğin kökeni Britanya'ya dayanıyor. Ruh pastası olarak bilinen soul cake, ruhları anmak adına evlerde yapılan küçük yuvarlak kekler. Bu kekler kapı kapı dolaşan, çoğunluğu yoksul çocuklardan oluşan gruplara dağıtılıyordu. Dünyada Cadılar Bayramı sevilse de Cadılar Bayramı fobisi olanlar da var ve bu fobiye Samhainofobi adını verdiler. Kötü şans ve uğursuzluk getirdiğine inanılan baykuş, kara kedi, örümcek ve yarasa da Cadılar Bayramı ile özdeşleştirilen sembollerdir. Cadılar Bayramı'nın renklerinden olan turuncu, kışın sembolü iken siyah da ölümü ifade ediyor. Yaygın olarak kutlanan Halloween, birçok Orta Doğu ülkesi, Afrika, Çin ve Avustralya'da kutlanmıyor.
Bazı Hristiyanlar da bu günü şeytanın doğum günü olarak gördüğü için kutlamasına kesinlikle karşı çıkıyorlar. Bu gelenek zaman geçtikçe eğlenmek için yapılan eğlencelere dönüştü. Cadılar Bayramınız kutlu olsun.